Merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Real Madrid Manchester City'ne doğru maçına doğru bir haberlere bakalım istedim. Özellikle Xabi Alonso'nun basın toplantısı çok ilginç geldi bana. Çünkü çok kısa tuttu basın toplantısını. Çok fazla soru almadı ve pek de kayda değer bir şey söylemedi. Hatta Pep Guardiola ile ilgili fikirleri bile soruldu. Çok kısaca geçiştirildi. Ve hakikaten Xabi'nin bir gergin olduğu maçta çok maç öncesi çok gergin olduğu her halinden belliydi ve toplantıda kısa konuştu dediğim gibi. Çok can alıcı bir soru geldi tabii. Oyuncular tarafından hayal kırıklığına uğradığınızı hissediyor musunuz dedi. O da tabii ki hepimiz bu işin içindeyiz istisnasız dedi. Bunun bir fırsat olduğuna inanıyoruz dedi. Yani burada kalkacaksak hep beraber ayağa kalkacağız ya da ben gittikten sonra burası da süt liman olmayacak anlamına gelen imalı bir konuşma yaptı bence. Ve devamında Barnabeu'da taraftarla bağ kurmak için enerjiye ihtiyacımız var dedi. Eğer bu gerçekleşirse kazanma şansımız var dedi. Bunu söylerken bile Xabi Alonso dostlar pek emin değil. Çünkü Real Madrid'in geldiği durum ortada. Hakikaten Xabi zor durumda gözüküyor ama eğer Xabi yarın City mağlubiyetinden sonra giderse bence Real Madrid'e tam olarak kazan kaynayacak. Bu da çok belli oluyor zaten. Bunları çok fazla dile getirdik. Ama e, özellikle çok son dakika bir gelişme yaşandı. Basın toplantısından önce antrenmana Mbappe çıkmadı, yer almadı bu antrenmanda. Kamavinga'nın oynaması bekleniyordu. Onun da son derece şüpheli ve maça çıkma imkanı oldukça düşük gözüküyor şu anda. Ama en önemli soru Kamavinga'dan çok hani Kamavinga elbette orta saha için önemli bir oyuncu ama Mbappe'nin parmağında bir sakatlığı vardı. Ama son dakikada arka kasından da bir sıkıntısı olduğu yazıldı marka tarafından. Bu durum AS gazetesinde de manşetlerdeydi. Militao, Carvajal, Trent, Alaba ve Mendy zaten yoktu. Ama beklenen ilk 5 Hüseyin ve Kamavinga'da yok. Bunlara oynama şansları çok azdı ancak antrenman yapamadıkları için kadro dışı kaldılar dedi AS gazetesi. Yani kesin olarak oynamayacaklarını söylüyorlar. Valverde, Rudiger ve Bellingham ile ilgili ise çok ilginç değerli dostlar. Ekstra yorgunluk çekmelerine rağmen forma giyebilecekleri yazıldı. Valverde ve Bellingham'ın ekstra yorgun olduklarını bildirmiş olmaları muhtemeldir bu maç öncesi. Çünkü Mbappe'nin de oynamayacak olması durumunda kendilerini de ateşe atmayacaklarını düşünüyorum. Hani nasıl olsa Xabi Alonso topun ağzında. Ee, Hadi bakalım çıkışın içinden al ardını da falan yap bir şeyler mi diyorlar acaba kendilerince bilmiyorum. Çünkü yani kazanın o kadar çok kaynadığı uzun zamanlar belli ki e, mümkün değil yani bu şekilde devam etmeleri. Zinedine Zidane gelecek demiş Doğukan. Öyle bir durum şu anda yok dostlar. Zinedine e, daha çok Fransa milli takımı ile ilgileniyor. Bu çok yalanlandı ama Jurgen Klopp ismi üzerinde çok fazla durulduğunu medyada bugün gördüm. Tabii ki çok fazla isim konuşulacak. Hatta Mourinho bile konuşulmaya başlanmış. Benfica basın toplantısında Mourinho'ya Real Madrid çalıştırır mısın sorusu bile sorulmuş. O da o defter kapandı diye cevap vermiş. İlginç şeyler olacak Real Madrid'de. Ve sonra büyük bir soru işareti var diyor. Kylian yüzük parmağındaki kırık nedeniyle kısıtlıydı. Ayrıca sol bacağında da bir hamstring sakatlığı var dedi AS gazetesi. Takım içinde bir kaynak ise ciddi şüpheler var ve oynarsa ciddi şekilde kısıtlı olacak diyor. Yani Mbappe'nin oynamasının da kısıtlı olacağını yani ilk 11'e başlamasının çok zor olduğu yönünde bir takım yazılar paylaşıldı. Ki bu makaleye de yer verildi. Ve şu anda Real Madrid'deki en büyük soru işareti Mbappe oynamadığında biz kiminle gol atacağız? Çünkü bir tek Mbappe bizi taşıyordu. İşte hep söylüyoruz ya bir oyuncuya bağımlı kaldığınızda ve o formsuz olduğunda ya da sakatlandığında B planı C planı yoktu Real Madrid'de. Daha doğrusu vardı. Xabi Alonso buna yenik düştü ve bunu gerçekleştiremedi maalesef. Şimdi tabii tonlarca soru var zihinlerde, Real Madrid medyası ve taraftarlarda. Xabi için kazan tabii ki kaynıyor çünkü Xabi yaklaşık 1,5 ay içerisinde çıktığı 7 maçta sorunlu galibiyetler aldı ama mağlubiyetler daha sıkıntılıydı ve herkes şu anda buraya odaklanmış durumda. Bu yine bir büyük maç. Hatırlıyorsanız Xabi yine Alonso döneminde olduğu gibi ama büyük maç kazanamama e, probleminden dolayı çok eleştiriyordu Xabi. Çünkü Kulüpler Dünya Kupası'nda Paris Saint-Germain'den çok farklı bir mağlubiyet almışlardı hatırlıyorsanız. Sonrasında yine
Liverpool karşısında alınan mağlubiyet, Atletico Madrid karşısında 5-2'lik bir farklı bir mağlubiyet. Bir tek sadece işte El Clasico'da alınan galibiyet, o da Barcelona'nın gerçekten o maçta çok kötü oynaması ve defansta yaptığı offside taktiğini yapamaması ve çok acemice hatalarından dolayı Real Madrid baskıyı da kendi seyircisinin arkasına alarak o El Clasico'yu aldı ama yani o çok yanılttı herkesi Real Madrid cephesinde. Ve dolayısıyla şimdi artık herkes çok farklı hesaplar yapılıyor. Yani Sky Sport bile Mbappe'nin sakatlığına dair biraz önce bir haber geçti. Ve Kamavinga'nın kesinlikle oynamayacağını bu maçta söylediler. Dolayısıyla Real Madrid ilk 11'inde Arda'ya kesinlikle yer gözüküyor. Ama 8 numarada oynayacak ama sağ açıkta oynayacak. Ben kesinlikle yer alacağını düşünüyorum. Topa girmek istemeyen işte Valverde'nin de kas sakatlığını ağrısını hissedip bunu muhtemelen AS gazetesi duyum üzerine konuşuyor ama bu duyumların çok fazla öne çıktığını da duyduk zaten bir şekilde. Ve böylesine önemli bir maç içinde Mbappe olmayacaksa tabii ki kaptan en son gemiyi terk eder derler ama şu an Valverde de terk edecek gibi duruyor. Yine sağ bekte hiç oynamak istediğini, defalarca zaten istemediğini söyledi. Bu noktada sağ bekte Asensio biliyorsunuz son maçta fecaat bir oyun oynadı. Çok felaket işler yaptı. Kesinlikle zaten stoper eksiğinde Asensio ile başlayacaktır. Asensio Rudiger stoper attı. Valverde'ye bir tek yer kalıyor sağ bek. Ama Valverde sağ bekte oynayacak mı? Bakalım sakatlığını bahane edecek. Bellingham yine gözünden hafif bir sakatlanmıştı. Yani bir kanamıştı. Belki onu bahane etmiş olabilir. Bilmiyorum. Çok enteresan şeyler oluyor. O yüzden şu anda hiç kimse Real Madrid'in muhtemel 11'ine bir pay biçemiyor dostlar. Şunu söyleyeyim. Biraz önce de Arda'yı paylaştı Brahim'le birlikte Real Madrid resmi sitesi ve Arda bu paylaşım yapıldıktan sonra hemen tabii özellikle hep söylüyoruz Afrikalı ve Hintli hesaplar özellikle Twitter'da hemen üşüşüyorlar ve Arda'yı büyük maç oyuncusu olmadığı için yedekte bekletilmesi gerektiğini söyleyen yorumlar söylenmeye başladı. Ama Arda kesinlikle başlayacak. Ben bir diğer isim de kesinlikle Brahim'in başlayacağını düşünüyorum. Hani Rodrigo ile başlayacak mı sorusu, yani 31 maçta 0 gol Rodrigo'dan mümkün değil başlaması. Son 14 maçta da Vinicius'un hiçbir gole yani gol atmadığını da söyleyelim. Katkısı var ama Vinicius gol atmadı. 14 maç olmuş. Gol atamıyor. Mbappe de olmadığında neler olacak bilemiyoruz. Herkesi bir tedirginlik sardı Real Madrid cephesinde. Ve gerçekten neler olacağını hep birlikte merak ediyoruz. Ama kadro çok değişik bir kadro çıkabilir yarın ama ben Arda'nın kesinlikle ilk 11'de başlayacağını düşünüyorum değerli dostlar. Real Madrid City'nin kadrosu belli. Zaten çok fazla paylaşıldı. Ve buna yakın net bir 11 çıkıyor City'de. Kalede Donnarumma zaten. Kuşanov ya da Nunes belki başlayacak sağ bekte. Ama diğer kadro şekil belli. İleride Bernardo, Şerki, Foden, Doku ve Haaland gerçekten müthiş bir beşli. Yani bu adamlar pas oyununu da driblingi de çok iyi oynayan adamlar. Alan açık bıraktığınızda bu takıma yani çok fena işler olacak. Dolayısıyla Real Madrid'in ben son derece Bernabeu'da da olsa kapanarak maça başlayacağını, hücum presi yaparak çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü bu oyuncular zaten set oyununda geçiş oyununda çok iyi oynayabilen oyuncular. Kapanan defansa karşı da yani bireysel becerileri üst düzeyde ve Haaland gibi hani o ortalara, yerden gelen toplara her türlü vurabilen bir makineye sahipler. Dolayısıyla Real Madrid için ve bu kadar da sakatın olduğu, özgüven kayıplarının da takım olarak kaybolduğu bir zamanda neler olacak gerçekten kestirmek çok zor. Hani hep aynı şeyi söylüyorum ama kimse kestiremiyor şu anda. Ne Real Madrid'in ilk 11'ini ne neler olabileceğini maçta. Dolayısıyla ilk golü City'nin erken bulması durumunda tarihi bir farkı da kimse yok saymasın. Çünkü ilk gol kaçıncı dakikada geleceği önemli ama City'nin baskısını kıramazlarsa, pasla çıkamazlarsa bu Real Madrid için her dakika maçta bir sorun olarak büyüyen bir sorun olarak devam edecek maçta. Bir tek şu şansları var dostlar. Arda'nın yine 10 numara pozisyonda oynayıp oyunu set oyununa değil ama orada iyi paslarla Arda'nın çıkıp Mbappe'yi kaçırabilmesi ya da Vinicius'u kaçırabilmesi ya da oynarsa bence Brahim Diaz'ı kaçırabilmesi. Yani
Real Madrid geçiş hücumunu oynamak zorunda bu maçta. Başka türlü hiçbir şansı yok. Ben böyle değerlendiriyorum. Çünkü siz Real Madrid'in City'ye karşı set hücumunu oynamaya kalksalar bile yapamayacaklar. En basiti Girona'ya, Elche'ye, Celta Vigo'ya karşı bile yapamadığınız set oyununu karşıya yıkmayı City'ye karşı hiç yapamazsınız. Dolayısıyla en mantıklı gözüken ve benim de öngördüğüm şey kesinlikle Xabi Alonso'nun bu maçta Real Madrid'i defans ağırlıklı oynatacağı ve kapılan toplarla işte Ancelotti döneminde yapılan o geçiş hücumunu ilerideki ikiliyi eğer Mbappe oynarsa yani o da oynayacağı çok şüpheli dostlar. Yani farklı sebeplerden dolayı oynamıyor olabilir mi diye düşünüyorum ama Mbappe'nin Alonso ile ilgili bir sorunu yok aslında ama Alonso ile ilgili sorunu olanlar bu maçta neler yapacak? Tabii ki kameralar da onların üzerinde olacak. Alonso'nun kovulması durumunda bence Real Madrid'de diğer oyuncular için de süt liman olmayacak her şey. Ama teknik direktör adayları çok fazla dillendirilmeye çalışılıyor. Dediğim gibi Zidane şu an için çok uzak bir noktada Fransa milli takımı ile ilgileniyor. Ama çok fazla opsiyonu var Real Madrid'in. Çünkü Real Madrid her teknik direktörü çalıştırmak ister. Bu da tabii ki çok öngörülebilir bir şey. Ama teknik direktör değişikliği kesin olacak mı diye baktığınızda medyaya evet kesinlikle olacak diyorlar. Yani City mağlubiyeti Real Madrid için ve Alonso ile birlikte yolların ayrılması Madrid'de yeni bir dönemin başlaması anlamına geliyor diyorlar. Bakalım neler olacak dostlar. Kızıl Elma demiş ki Ağda oynar yenilirse ihale Ağda'ya kalır demiş. Kazanırlarsa ihale başka bir futbolcuya kalır. Evet ya bunlar zaten aynen konuştuğumuz gibi dostlar. Ağda'nın oynamamasını isterdim bu maçta ama oynayacak gibi duruyor. Çok yüksek ihtimal. Çünkü Camavinga yok. Valverde'yi sağ beke çekeceğini de düşünürsek mecburen Ağda'yı oynatmak zorunda. Ağda da umuyorum hiçbir şey kafasına takmadan iyi bir maç çıkartır. Ama ya, eğer çok iyi öldürücü bir iki pas ya da oyunu tutan bir Arda Güler izlemeyi umuyoruz. İnşallah öyle bir maç olur milli futbolcumuz için. Ama Arda'yı çok aşağı çektiler ve Arda biraz tabii form da kaybetti. Formdan düştü biraz son maçlarda. Umuyorum her şey Arda için de bir başlangıç olur ama maalesef şu an için çok zor gözüküyor. Rüzgar tamamen Real Madrid'in tersine geliyor ve işler hiç yolunda değil. Bakalım neler olacak. Görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar. Maçtan sonra burada olacağız dostlar. Bizi takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.